Her hikayenin bir bağlantısı vardır. Burası Atlas Link. Bazı insanlar yaşadıkları dönemde anlaşılmaz. Fakat bazı insanlar yaşadıkları çağın çok ötesini görür. Vincent van Gogh hayatı boyunca yalnızca birkaç tablo satabildi. Fakirdi, hastaydı ve çoğu insan onu sadece akıl sağlığını kaybetmiş bir ressam olduğunu düşündü. Ama ölümünden 100 yıl sonra bilim insanları onun resimlerine baktıklarında beklemedikleri bir şey keşfetti. Belki de farkında olmadan doğanın en karmaşık matematiksel düzenlerinden birini tuvale aktarmıştı. İşte karşınızda dünyanın en ünlü tablolarından biri. Starry Night. İlk bakışta sadece güzel görünen bu eser, aslında saatlerce incelenecek kadar karmaşık ayrıntılar içeriyor. Gökyüzü durmuyor, adeta akıyor. Dönüyor, nefes alıyor. Her fırça darbesi bir hareket hissi oluşturuyor. Ve tam da bu nedenle bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Vincent Willem van Gogh 1853 yılında Hollanda'da doğdu. Sessiz bir çocuktu. Doğaya karşı olağanüstü bir ilgisi vardı. Saatlerce tarlalarda yürür, gökyüzünü izlerdi. Ancak gençliğinde ressam olmak gibi bir hayali yoktu. Sanat simsarlığı yaptı. Öğretmenlik yaptı, vaizlik yaptı. Hayatı boyunca sürekli bir amaç aradı. Van Gogh'un hayatındaki en önemli kişi kardeşi Theo'ydu. İkili yüzlerce mektup yazdı. Bugün Van Gogh hakkında bildiğimiz pek çok şeyi bu mektuplara borçluyuz. Theo yalnızca kardeş değildi. Aynı zamanda maddi olarak ona destek olan tek kişiydi. Van Gogh çoğu zaman boya alacak parayı bile bulamıyordu. Ama resim yapmayı hiç bırakmadı. Gün geçtikçe fırça darbeleri değişmeye başladı. Renkler daha cesur, hareketler daha özgür hale geldi. Ve sonunda hayatı tamamen değiştirecek bir yere taşındı. Fransa'nın güneyindeki küçük bir şehir, Arles. 1888 yılında Van Gogh, Fransa'nın güneyindeki Arles kasabasına taşındı. Hayalinde tek bir şey vardı. Sanatçıların birlikte yaşayacağı, üreteceği ve birbirinden ilham alacağı bir atölye kurmak. Arl'ın güneşi, sarı tarlaları, masmavi gökyüzü onun resimlerini tamamen değiştirdi. Bugün en ünlü eserlerinin büyük kısmını işte burada yaptı. Ancak dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel görünse de iç dünyasında fırtınalar büyüyordu. Kısa süre sonra Van Gogh ciddi ruhsal krizler yaşamaya başladı. Arkadaşı Paul Gauguin ile yaşadığı tartışmanın ardından kulağının bir kısmını kesti. Ardından kendi isteğiyle Saint Remy akıl hastanesine yatırıldı. Küçük bir odada yaşıyordu. Demir bir yatak, sessiz koridorlar ve penceresinde gördüğü gökyüzü. Çoğu insan için burası bir sondu. Ama Van Gogh için belki de en büyük ilham kaynağıydı. Hastanenin penceresinden dışarı baktığında gördüğü manzara her gün değişiyordu. Rüzgar, bulutlar, ağaçların hareketi, gökyüzünün akışı. Van Gogh bunları yalnızca izlemiyordu. Onları hissediyordu. Belki de bu yüzden onun tablolarında doğa hiçbir zaman durağan değildi. Her şey sürekli hareket ediyordu. 1889 yılında hastane odasında dünyanın en ünlü tablolarından biri doğdu. Starry Night. Bu tablo yalnızca yıldızları göstermiyordu. Sanki evrenin nefes alışını resmediyordu. Gökyüzü dalgalar gibi akıyor, ışık döngüleri oluşturuyordu. Her fırça darbesi bir enerji hissi veriyordu. O dönemde kimse bunun neden bu kadar etkileyici olduğunu açıklayamıyordu. Ama yaklaşık 100 yıl sonra fizikçiler bu tabloya tekrar baktılar. İşte hikayenin en şaşırtıcı kısmı burada başlıyor. Çünkü bilim insanları Van Gogh'un yalnızca resim yapmadığını fark etti. O türbülansı resmediyordu. Türbülans, günlük hayatta sürekli karşılaştığımız bir olaydır. Bir sigaranın dumanı, şelalede akan bir su, uçakların arkasında oluşan hava akımları, hatta galaksilerin içindeki gaz bulutları. Hepsi türbülans üretir. Ancak türbülans, fizikte çözülmesi en zor problemlerden biridir. Çünkü hareket tamamen rastgele görünür. Hiçbir girdap bir diğerinin aynısı değildir. Buna rağmen bu karmaşanın içinde gizli bir düzen var. Ve işte bilim insanlarını şaşırtan şey de tam olarak bu. 1941 yılında Sovyet matematikçi Andrei Kolmogorov, türbülansın tamamen rastgele olmadığını gösteren devrim niteliğinde bir teori geliştirdi. Büyük girdaplar enerjilerini daha küçük girdaplara aktarır. Küçük girdaplar daha da küçüklere. Bu süreç enerji tamamen dağılıncaya kadar devam eder. Buna enerji kademesi denir. Ve ilginç olan şu ki bu düzen matematiksel olarak ölçülebilir. Türbülans yalnızca dünyada görülmez. Dev gaz bulutlarında, süpernova kalıntılarında ve yıldızların doğduğu bölgelerde de aynı fizik kuralları işler. Milyonlarca kilometre genişliğindeki bu gaz bulutları sürekli hareket halindedir. Ve şaşırtıcı şekilde Van Gogh'un gökyüzünü resmediş biçimi bu hareketlere düşündüğümüzden çok daha fazla benziyordu.
Bilim insanları Van Gogh'un fırça darbelerini laboratuvarda oluşturulan türbülans görüntüleriyle karşılaştırdı. Dumanın hareketi, boyanın hareketi. Şaşırtıcı derecede benzerdi. Tabii ki Van Gogh türbülans denklemlerini bilmiyordu ama onları hissediyordu. Akan suyu izlediğinizde sürekli oluşup kaybolan girdaplar görürsünüz. Van Gogh'un tablolarındaki kıvrımlar işte tam olarak bu doğa hareketlerini andırır. Belki de onun en büyük yeteneği gördüğün değil, hareketin kendisini resmedebilmesiydi. 2006 yılında bir grup araştırmacı Van Gogh'un tablolarını dijital olarak incelemeye karar verdi. Amaçları sanatını değerlendirmek değil, resimlerindeki parlaklık değişimlerini bilgisayarlarla analiz etmekti. Özellikle Starry Night tablosundaki ışık dağılımını ölçtüler. Sonuçlar beklenmedik derecede ilginçti. Bazı bölgelerdeki parlaklık dağılımı, türbülansın matematiksel modelleriyle dikkat çekici benzerlik gösteriyordu. Bu Van Gogh'un fizik bildiği anlamına gelmiyordu. Ama doğayı olağanüstü bir doğrulukla gözlemlediğini düşündürüyor. Bilim insanları bir ressamın yıllar önce yaptığı fırça darbelerinin modern fizik araştırmalarında kullanılan istatistiksel desenlerle benzerlik göstereceğini beklemiyor. Tabii ki bu benzerlik Van Gogh'un bilinçli olarak matematik çizdiği anlamına gelmiyor. Sanat bilimin yerine geçmez. Ancak bazen çok dikkatli bir gözlem, bilimin yıllar sonra matematikle açıklayabildiği düzenleri sezgisel olarak yakalayabilir. Belki Van Gogh evrenin gizli formüllerini bilmiyordu. Ama doğaya çoğumuzdan farklı bakıyordu. O bir ağacın yalnızca şeklini değil, rüzgarla birlikte hareketini görüyordu. Gökyüzünün yalnızca rengini değil, sürekli değişen akışını hissediyordu. Ve belki de bu yüzden onun tabloları bugün bile bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bilim evreni anlamaya çalışır. Sanatsa onu hissettirmeye. Bazen ikisi aynı noktada buluşur ve bize dünyaya yeniden bakmayı öğretir. Burası Atlas Inc. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.